İlişkiler zorlayıcı olabilir. Ancak antik stoacılık felsefesi, insani bağlantıların karmaşıklıklarında yol almanıza yardımcı olacak değerli bilgiler sunar. Bu bilgeliğin kalbinde Roma İmparatoru ve ünlü stoacı filozof Marcus Aurelius'un öğretileri yatıyor. Aurelius, ünlü eseri Meditasyonlar'da empati ve anlayış pratiğini sağlam ilişkiler kurmak ve sürdürmek için stoacılığın en kritik dayanağı olarak vurguluyor. İlişkilere uygulandığında stoacılık, bizi başkalarıyla olan etkileşimlerimize rasyonel ve empatik bir şekilde yaklaşmaya teşvik eder. Duygularınızı düzenleyerek ve mantıklı düşünerek daha etkili iletişim kurabilir ve yanlış anlamaları önleyebiliriz. Stoacılık bize başkalarını değiştirmeye çalışmak yerine onları oldukları gibi kabul etmeyi ve kendi kişisel gelişimimize odaklanmayı da öğretir. En ünlü stoacı filozoflardan biri olan Marcus Aurelius, milattan sonra 121 yılında Roma'da doğdu. Milattan sonra 161'de Roma İmparatoru oldu ve milattan sonra 180'de ölene kadar hüküm sürdü. Bir lider olarak sahip olduğu muazzam sorumluluklara ve zorluklara rağmen Aurelius, stoacı ilkelerine bağlı kaldı. Daha sonra Meditasyonlar kitabında derlenen yazılarında Aurelius, ilişkiler de dahil olmak üzere yaşamın çeşitli yönleri üzerine düşünüyor. Çatışma ve anlaşmazlık durumunda bile başkalarına nezaketle, anlayışla ve saygıyla davranmayı vurgular. Aurelius, empati ve şefkat geliştirerek daha güçlü, daha uyumlu ilişkiler kurabileceğimize inanıyordu. Empati, başka bir kişinin duygularını anlama ve paylaşma yeteneğidir. Kendini başkasının yerine koymayı ve olaylara onun bakış açısından bakmayı içerir. Stoacılıkta empati, sağlıklı ilişkiler kurmak ve sürdürmek için çok önemli bir beceri olarak kabul edilir. Marcus Aurelius kişisel yaşamında ve lider olarak empatinin öneminin farkındaydı. Başkalarını, insanların eylemlerinin ardındaki düşünceleri, duyguları ve motivasyonları dikkate alarak empati kurmaya teşvik etti. Bunu yaparak duygusal tepki vermek veya yargılamak yerine başkalarına şefkat ve anlayışla karşılık verebiliriz. Aurelius Meditasyonlar'da şöyle yazdı. Birinde hata bulmak üzere olduğunuzda kendinize şu soruyu sorun. Benim hangi hatam eleştireceğim hataya en çok benziyor? Bu güçlü ifade etkileşimlerimizde öz değerlendirmenin ve empatinin önemini vurgulamaktadır. İkincisi ise iç gözlem ve kendini düşünme. İç gözlem ve öz düşünüm stoacılığın temel uygulamalarıdır. Düşüncelerimizi, duygularımızı ve davranışlarımızı inceleyerek kendimizi daha iyi anlayabilir ve kişisel gelişim alanlarımızı belirleyebiliriz. İlişkiler bağlamında iç gözlem, yalnızca başkalarının hatalarına odaklanmak yerine kendi hatalarımızı ve eksikliklerimizi fark etmemizi sağlar. Kusurlarımızı kabul ederek çatışmalara ve anlaşmazlıklara savunma veya öfke yerine alçak gönüllülükle ve açıklıkla yaklaşabiliriz. İlişkiler kaçınılmaz olarak yanlış iletişim, çatışan arzular ve duygusal tepkiler gibi zorluklarla ve engellerle karşı karşıya kalır. Stoacılık, bu zorlukları bilgelik ve dayanıklılıkla aşmak için bir çerçeve sağlar. Temel stoacı ilkelerden biri, başkalarının eylemlerini veya fikirlerini kontrol edemeyeceğimizi, ancak tepkilerimizi kontrol edebileceğimizi kabul etmektir. Bir ilişki sorunuyla karşılaştığımızda Aurelius bize gücümüz dahilinde olana, yani düşüncelerimize, tutumlarımıza ve davranışlarımıza odaklanmamızı tavsiye ediyor. Örneğin bir partnere ya da arkadaşa karşı kızgın ya da kırgın hissediyorsak, stoacılık bizi duygularımızın temel nedenini incelemeye teşvik eder. Gerçek bir yanlışa mı tepki veriyoruz, yoksa güvensizliklerimizin veya beklentilerimizin algılarımızı renklendirmesine izin mi veriyoruz? Kişisel farkındalığı ve duygusal düzenlemeyi uygulayarak çatışmalara açıklık ve şefkatle yanıt verebiliriz. Marcus Aurelius ve diğer stoacı filozofların öğretileri binlerce yıl öncesine dayansa da onların içgörüleri modern ilişkilerle son derece alakalı olmaya devam ediyor. Stoacılık, dikkat dağıtıcı şeyler, stres ve sosyal baskılarla dolu bir dünyada daha fazla iç huzura, öz farkındalığa ve bağlantıya doğru bir yol sunar. Stoacı ilkeleri bugün ilişkilerimize uygulamak için etkileşimlerimizde farkındalığı ve varlığı geliştirerek başlayabiliriz. Tüm dikkatimizi başkalarına vererek ve empatiyle dinleyerek daha derin, daha anlamlı bağlantılar kurabiliriz. Ayrıca bağışlama ve kin tutmama sanatını da uygulayabiliriz. Stoacılık bize öfkeye veya kırgınlığa tutunmanın bize haksızlık eden kişiye değil, yalnızca kendimize zarar verdiğini öğretir.
Affetmeyi ve ilerlemeyi seçerek kendimizi olumsuz duygulardan kurtarır ve daha olumlu, sevgi dolu ilişkiler için alan yaratırız. İlişkilerde stoacılığı benimsemenin faydaları vardır. İlişkilerimizde stoacı ilkeleri benimseyerek kendimizi çok çeşitli faydalara açıyoruz. İlk olarak daha fazla duygusal dayanıklılık ve hayatın zorluklarını zarafet ve perspektifle göğüsleme yeteneğini geliştiririz. Her çatışma veya hayal kırıklığı nedeniyle dengemizi bozmak yerine iç huzur ve istikrar duygusunu koruyabiliriz. Empati ve anlayış uygulayarak başkalarıyla daha güçlü, daha özgün bağlantılar kurabiliriz. İlişkilere yargılama veya savunma yerine merak ve şefkatle yaklaştığımızda kırılganlık ve büyüme için güvenli bir alan yaratırız. Kişisel gelişimimize ve erdemimize odaklanarak daha iyi ortaklar, arkadaşlar ve aile üyeleri oluruz. Düşüncelerimizin, duygularımızın ve eylemlerimizin sorumluluğunu aldığımızda kendimizi, başkalarını kontrol etme ve değiştirme ihtiyacından kurtarırız. İlişkilerimizde stoacılıktan edineceğimiz temel çıkarımlar şunlardır. Eski bir felsefe olan stoacılık, ilişkilerin karmaşıklıklarında yön bulma konusunda değerli bilgiler sunar. Ünlü bir stoacı filozof ve Roma İmparatoru olan Marcus Aurelius, empati ve anlayış pratiğini sağlam ilişkiler kurmada stoacılığın en kritik dayanağı olarak vurguluyor. Stoacılık, iletişimi geliştirmek ve çatışmaları çözmek için kişiler arası ilişkilere uygulanabilecek duygusal düzenlemeyi ve rasyonel düşünmeyi teşvik eder. Bir başkasının duygularını anlama ve paylaşma yeteneği olan empati, stoacılığın temel ilkelerinden biridir ve başkalarının eylem ve motivasyonlarının daha iyi anlaşılmasına olanak tanır. Aurelius, başkalarını yargılamadan önce iç gözlem ve öz değerlendirmeyi tavsiye ederek daha empatik ve anlayışlı bir zihniyeti teşvik eder. İlişkiler sıklıkla öfke, kıskançlık ve yanlış anlamalar gibi engellerle karşı karşıya kalır ve bunlar öz değerlendirme ve kişisel gelişim uygulamalarıyla çözülebilir. Marcus Aurelius'un Meditasyonlar adlı eserinde ele alınan öğretileri günümüz dünyasında geçerliliğini koruyor ve günlük etkileşimlere dahil edilebiliyor. Stoacı ilkelerin modern ilişkilere uygulanması duygusal dayanıklılığı arttırabilir, iletişimi geliştirebilir ve daha derin, anlamlı bağlantıları sağlayabilir. Stoacılığın ebedi bilgeliğini, özellikle de empati ve anlayış pratiğini benimsemek, ilişkilerin dönüştürülmesine ve daha tatmin edici yaşamlara yol açmaya yardımcı olabilir. Sonuç olarak Marcus Aurelius'un vurguladığı gibi empati ve anlayış pratiği ilişkilerde stoacılığın en kritik dayanağıdır. Bu ebedi bilgeliği benimseyerek başkalarıyla olan bağlantılarımızı dönüştürebilir ve daha tatmin edici hayatlar yaşayabiliriz. Meditasyonlarda ele alınan stoacılığın öğretileri insan ilişkilerinin karmaşıklıklarını aşmak ve kişisel gelişimi teşvik etmek için güçlü bir rehber sunar. Video bitti. Hoşça kalın.